Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karpuz yerimizi hazırlamaya başladık. Gerçi birkaç kez sürmüştük ama sürdükten sonra bu şekilde bir hal aldı. Daha sonrasında karpuz yerlerini, yani karpuz dikeceğimiz yerleri belirledik. Gördüğünüz gibi şu sopalarla belirledik. Böyle boydan boya şu traktörün olduğu yere kadarki kısmı belirledik. Şu anda yaptığımız işlem karpuzu dikeceğimiz yere gübre atmak. Dikmeden gübre attığımız zaman bu şekilde daha verimli bir karpuz elde edebiliyorsunuz. Bu taban gübresi. Biz şu şekilde çuvallarda kullanıyoruz ya da hayvan gübresi de serpebilirsiniz. Yetişebildiğimiz yerlerde hayvan gübresi, yetişemediğimiz yerlerde de satın alarak bu şekilde bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şu anda bu tarla yaklaşık 6 dönüm falan, uzunlamalı bir tarla. Yani kaç sıra giriyorsa buradan 3-5 sıra sanırım, 6 sıra. Karpuzlar bu şekilde 3 sıra buraya, şu şekilde 3 sırada buraya olacak şekilde dikiliyor. Şimdi burada taban gübresini atmazsak eğer verim düşük elde edebiliriz. Çünkü fide olarak geliyor. Fidelerde yetiştiriliyor biliyorsunuz aşılı olarak. İsterseniz kendiniz çekirdekten de ekebiliyorsunuz ama aşılı da yapabiliyorsunuz. Hangisini tercih ederseniz. Biz yetişebildiğimiz durumlarda kendi ektiklerimizi, yetişemediğimiz durumda da fideli olarak kullanıyoruz. Şu anda traktörün arkasına bir aparat var. Bir gübre atma makinesi var bizim kendimizin olan. Onu taktık. Bu zaten şafta bağlı. Şaftı çalıştırıyorsunuz. Şaftı çalıştırdıktan sonra gübre atmaya başlıyor. Siz de bir yandan tarlayı sürer gibi bu şekilde toprağı işleyerek gidiyorsunuz ve toprağın en altına atmış oluyorsunuz. Tabi burada bu işlemi yaptıktan sonra tırmık yapmanız gerekiyor. İyice karıştırabilmek için. Bu işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında da tırmık yapacağız. Zaten daha sonra damlama serme işlemi, naylon serme işlemi, bu şekilde hazırlığınızı yaparak yavaş yavaş sezona başlayabilirsiniz. Biz artık 15 Nisan'da ekeceğiz karpuzlarımızı. Bu şekilde bir çözüm bulmaya çalıştık. Bugün maaşlama naylonlarını ve damlamalarını hazırladık. Onun haricinde şurada gördüğünüz gibi borularımızı hazırladık. Bunların hepsini bitirdik. Deneme için çalıştırmamız gerekiyor motoru. Burada gördüğünüz üzere ince damlama kullandık. İnce damlama olduğu zaman çiftli. Yani 2 olarak bütün sıralara 2 tane damlama kullandık. Tarlamızın uzunluğu yaklaşık 300 metre civarında. Yani uzunlamalı bir tarla. Biz de 3'e böldük tarlayı. 3 tane hat yapmış olduk yani. Bir şurada bir borumuz var. Bir şurada borumuz var. Bir de bir aşağıda borumuz var. Zaten sizinle birlikte ilerleyeceğim şu anda. Bir yandan anlatacağım. Damlamaları ince olduğu için makineyle sermesi daha rahat oluyor. Yani makineyle yaptığınız zaman damlama ince damlama olması gerekiyor. Kalın damlamalar uyumlu olmuyormuş. Öyle duyum aldık. Şimdi bu tarlamızı biz maaşlama naylonlarını makineyle yaydık. Makineyle yaydığınız zaman şöyle bir dezavantajı oluyor. Çok daha fazla kenarlardan ortaya doğru toprak yığması oluyor. Normalde bakın tam şurada falan naylonun kenarı. Diğeri de şurada ama ortaya doğru çok toprak geliyor. Yani toprak geldiği zaman ne olur diye soracak olursanız da şöyle dezavantajı oluyor. Oradan ot çıkmaya başlıyor. Yani şu kenarlardan da ot çıkmaya başlıyor. Bizim bunu serme amacımız zaten karpuzun bulunduğu yerde ot olmaması. Burada da otlar olmuş olabiliyor bu kısımda ya da şu orta kısımda. Burada ot çıkarsa da orta kısımlarda o otları zaten sürerek temizliyoruz. Şimdi bir hattımızı olduğu yere geliyoruz. Bu ortada 2'şer tane yaptığımız için 2 toplamda 4 tane vana kullanmış olduk. Biz bazılarını yeni aldık, bazılarını almadık. Burada gördüğünüz gibi mesela bazıları çok eski, bazıları bir tık eski. Yani hepsi aslında geçtiğimiz yıllarda kullandığımız vanalar. Bu vanalar olması gerekiyor. Şimdi size göstereyim. Bu vanalar böyle kilitlemeli olması gerekiyor. Yani bunu böyle sıktığınızda bu damlamayı burada sıkmanız gerekiyor. Diğer türlü ince damlama olduğu için buraya takıldığını durmuyor ve böyle sıkmalı şeklinde değilse vanalarınız direkt buradan motoru çalıştırdığınız anda bunu böyle tak diye attıracaktır. O yüzden bu kısımları özellikle böyle sıkmalı olanları tercih ederseniz çok daha rahat edersiniz. Mesela biz hepsini şu anda sıkmışız. Sıktığımız için de böyle gerdirsek bile
çıkmıyor. Aynı şekilde kör tıpanın olduğu yerde de mesela bizim bu mandallar artık sanırım çürümüş. Bu mandallar normalde buraya tık diye tutması lazım. Çürüdüğü için de burası açık kalıyor ve motoru çalıştırdığımız anda tak diye bunu çıkarmış oluyor. Normalde kör tıpayı buraya taktığınız anda buradan su akmayacak ve bütün gücü damlamalara vermiş olacak. Mesela burada da gördüğünüz üzere, şimdi diyeceksiniz şu vanalar ne işe yarıyor? Bu vanalarda daha önceki tarlalarımızda mesela buradan sulama yapmışız. Bu sefer de buraya denk gelmemiş. Yani aslında hep karpuz yapıyoruz. Bütün tarlalara denk gelmesi lazım ama bazen ufak tefek kaymalar oluyor. Mesela burada da ortada kalanlar olmuş. Önceki tarlalarımızdan kalan vanalar. Yani diyeceksiniz aynı tarla, aynı karpuz. Yani aynı tarla olmasa bile aynı karpuz. Araları aynı ama niye denk gelmiyor? Bazen denk gelmiyor. Biz de çok anlam veremiyoruz. Sanırım göz kararı yapınca aralarını dar ya da geniş yapabiliyoruz sanırım. Burada gördüğünüz gibi mesela direkt makineyle yaydığımız için kenarlarından damlamaları çıkardık. Bu şekilde çıkarınca da çok daha rahat bir şekilde yapmasa hiç damlama gözükmüyor ve etrafta böyle karışık bir ortam olmamış oluyor. Burada da gördüğünüz gibi bu sırayı da aynı şekilde yaptık. Bir de buradaki püf noktalardan biri şu contalar. Mesela şurada gördüğünüz contalar dandikse, kötüyse buradan su sızdırıyor. Ya da çatlamışsa. Mesela şu büyük ihtimal eski. Biz bunu taktık buraya ama kesinlikle buradan sızdıracaktır. Şu vanalar da eski oluyor. Bazı markaların bu şekilde vanaları güzel oluyor. Bazıları kötü oluyor. Yani plastiği mi artık kötü, contası mı kötü, vanası mı kötü, birbirine eklenmiyor mu, nasıl oluyor bilmiyorum ama kötü oluyor. Bir şekilde sızdırmış oluyor. Biraz daha kaliteli kullanmak gerekiyor bunları. Bir de burada mesela az önce söylediğim gibi bunları böyle kitlemeli tercih ediyorsunuz. Kitlemeli olmayanların da denk gelen versiyonları vardır. Belki dar gelenleri, tam denk gelenleri vardır ama biz risk almak istemiyoruz bu ince damlamalarda. Çünkü bunlar çok ince yani. 1 yıllık, bilemeden 2 yıllık. Bizim başka diğer damlamalarımız daha kalın ve daha uzun ömürlü olmuş oluyor. Bunların milimetresi ne kadar diye soracak olursanız eğer, bunlar 16 milimetre. Yani bu damlamalar 16 milimetre. Vanalar da 16 milimetre. Bu büyük borular da 75 milimetre. Zaten biz önceki videolarımızda size geçtiğimiz yılda bunlarla ilgili çok detaylı video hazırlamıştık. Nasıl seriyoruz, nasıl sulama yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz, ne kadar çalıştırıyoruz vesaire. Kanalımızda karpuz sulaması ya da karpuz üretimi adı altında bütün süreçlerinin videolarını izleyebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince zaten yeni videolar koymaya çalışacağız. Bu sene yine tekrar düşmesin diye vlog tarzında içerikler hazırlamayı düşünüyoruz. Üretim süreçlerini aktarmaya çalışacağız tekrardan. Çünkü yine bu sene karpuz üretimi yaptık. Karpuz üretiminin bu sene nasıl oluyor? Biraz daha farklı tarlamıza yaptık. Bu tarla birkaç yıldır ekindi, buğdaydı. Bu sene farklı bir ürün olduğu için buradan iyi bir mahsul alacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki de bu kısmet, yani bu olmayabilir. Herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir. Bütün aşamalarını düzgün bir şekilde yaparsak çok daha rahat edeceğiz diye düşünüyoruz. Tabii bu kısmet artık. Hani herhangi bir sıkıntı olursa, denk gelmezse, hastalık olursa, bir şey olursa onda önlemlerini alarak ilerleyeceğiz. Buradaki damlamalar dediğimiz gibi mahsul naylonun altında kalıyor. Mahsul naylonun altında kaldığı zaman da fideleri üstüne dikiyor olacağız. Bir de biz bir tane kendimize göre bir alet yaptık. Şöyle A şeklinde diyelim. Böyle döndüre döndüre, mesela burada bir delik var. Şurada bir delik var. Onun ölçüsü belli. Her sene aynı dikeriz. Bu ölçüleri böyle döndüre döndüre, A şeklindeki şeyi böyle, yani şöyle düşünün. Şöyle döndüre döndüre buradaki delikleri tek tek deliyoruz. Şu anda karpuz dikimine hazır halde. Bu sene hem kendi yetiştirdiğimiz fidelerden hem de satın alma fidelerden kullanacağız. Şu anda 2000 tane falan fide geldi. Yaklaşık 2000 tane fide dikeceğiz buraya. Diğer tarlalarımızdaki fideler henüz gelmedi. Bizim kendi diktiklerimizde daha henüz olmadı. Onlar biraz daha geç olacak sanırım. Burada aynı şekilde var ve şuraya kadar mesela dikiyoruz. Şuraya kadar. Bir de şuraya kadar dikiyoruz. Ortasında şöyle şu kadar bir alan boş kalıyor. Buraya dikmemiş oluyoruz. Burada T var. Burada T oluyor. Şurada. İlerideki de dirsek oluyor. Yani biz L ya da dirsek de diyebilirsiniz. Oradan tarlanın içerisine doğru geliyor. Tamamen başa doğru gitmiyorum. Size zaten olayı anlattım. Biraz böyle anlatıyoruz. Tam işlemi anlatamadım. Çünkü işlemi yaparken çok yine acele ve hızlı bir işimiz oldu. Buna fırsat bulamadım. Ama dikildikten sonra zaten tekrar size gösteriyor olurum. Ya da dikim aşamasını çekebilirsem dikim aşamasını çekiyor olurum. Bu maslama naylonunu bu şekilde serdik, ayarladık. Makineyle yaptık. Makineyle yapılışı henüz gösteremedim.
Onu da artık gösterebilirsem göstereceğim. Gösteremezsem de gösterebileceğim zamana kadar biraz bekletmiş olacağım sizleri. Görüyorsunuz bu şekilde tarlamız şu an karpuz dikimine hazır halde. Fidelerimizi yarın ya da öbür gün ya da birkaç gün içerisinde dikmeyi planlıyoruz. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama büyük ihtimal paylaştığım zaman karpuz fidelerini dikmiş olabiliriz. Ya da bir gün sonra dikmiş olabiliriz. Bu arada daha çabuk yapacaktık bunu ama yağmur yağdı. Yağmur yağınca yerler bayağı toprak, çamur kaldı. Fideler de bir anda gelince de bir anda hazırlık yapmak zorunda kaldık. Biraz geciktik o konuda. Çok fazla erkenden de naylonları sermek istemedik. Çünkü bu sefer çok durunca otlanıyor, bir şey oluyor yani sıkıntı oluyor diye çok uzun bir sürede yapmak istemedik. Biraz daha yakın bir sürede yapmak istedik. Burada çok yağmurlu olduğu zaman da yapınca böyle dil atıyor. Sürerken, traktöre makineleri sürerken böyle dil atıyor. Pat 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 kapata kapata gidiyor. Bu sefer de çok kapatmış oluyor. O yüzden bunu dengelemeye çalıştık. Biraz daha kurumasını bekledik. Diğer tarlalarımızdaki üretim süreçlerini, karpuz üretim süreçlerini, yaptığımız bütün mahsullerin üretim süreçlerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizden ricamız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarına, çevrenize bahsetmeyi, paylaşmayı ve eksik düşündüğünüz, hatalı düşündüğünüz ya da söylemek istediğiniz kısımlar olursa lütfen yorumlarda bize aktarmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.